Hepinize merhabalar. Bir taraftan günaydın diyeceğim ama daha gün bile aymadı arkadaşlar. Şu an güneşin doğmasına aşağı yukarı bir 10-15 dakika kadar var. Niye bu kadar erken kalktık? Şöyle önümde kocaman bir et var. Daha önceki videolarımdan hatırlayanlar olacaktır. Eti tanıyanlar olacaktır. Bu yabancıların brisket dediği. Bizde de şu hani daha önce de bahsetmiştim bir karmaşa olan döş eti arkadaşlar. Nasıl bir karmaşa var? Bilmeyenler için kısaca hatırlatayım. Amerikalılar buna brisket diyorlar. Bizde de Türkçe'ye çevirdiğiniz zaman döş olarak tercüme edilmiş. Fakat şöyle bir şey var. Bizde şu kaburganın üzerindeki ince olan ete de döş diyor kasaplar. Yani siz gidip de brisket'ı bilmeyen bir kasaba döş ver derseniz yanlış et verir. Onu peşinden söyleyeyim. Bu kaburganın koltuk altında kalan kısmı diyebilirim. Bununla ilgili nasıl çıkarılır videosu kanalımda mevcut. İzlemeyen veya öğrenmek isteyen arkadaşlar için ben ekranın sağ üst köşesine o linki bırakacağım. Konuyu daha fazla uzatmayacağım. Şöyle yakın göstereyim size. Mermer dokusu gerçekten 10 numara diyebileceğimiz bir et var. Normalde bu kısım böyle çok her zaman yağlı denk gelmez. Yağ olur ama böyle mermer yağlanma her zaman olmaz. Bu aslına bakarsanız tam böyle bir barbekü etiydi. Açıkçası sizden çok fazla hani sen yapıyorsun biz yapamıyoruz şey geliyor. Herkes de smoker olmadığı için ama hemen hemen herkesin bir tane ev fırını var. Şimdi arkadaşlar bugün akşama kalabalık bir misafirim var. İçlerinde de çok özel bir misafirim olacak. Şimdi onlar füme yemediği için açıkçası ben bu işe soyunmadım. Dedim ki hem fırında nasıl yapılır diye bir kılavuz olsun. Hem de misafirlerim de füme yemedikleri için onların da en azından hani damaklarını rahatsız edecek bir şey olmasın. Lafı daha fazla uzatmayalım. Hadi başlayalım. Gördüğünüz gibi önümdeki et vakumlu. Dinlenmiş bir şekilde geldi bana. Bu da çok fazla sorulan bir konu. Et dinlendirme evet çok önemli. Bununla ilgili de kanalda bir sürü video var. Merak eden arkadaşlar bakabilirler. Ama brisket'ın dinlenmiş olmasının önemi yok arkadaşlar. Çünkü biz zaten bu eti helva yapana kadar pişiriyoruz. Az pişmiş olan etlerde özellikle sırt grubu etlerinde dinlendirme önemlidir. Ama kaburga, brisket, ne bileyim incik bu tarz etlerde dinlendirmenin pek bir ehemmiyeti yok. Etimizi şöyle çıkardık. Görüyor musunuz mermer dokuyu? Bakın şöyle üstünde bile ne durumda et. Bunu ben Ankara'da özel kasaptan aldım. Erol'la birkaç senedir tanışıyoruz. Gerçekten düzgün bir esnaf. Hani sağ olsun benim buradaki kasaplarım da bir şekilde işimi görüyor ama böyle çok özel etler istediğim zaman da arıyorum Erol'u. İstediğimi söylüyorum. Yani benim bugüne kadar hiç daha yüzümü kara çıkarmadı. Kendisine buradan teşekkür ediyorum, selam yolluyorum. Etimiz çok yağlı. Şimdi bunu hiç ellemesek ne olur? Hiçbir şey olmaz. Şimdi füme yapmıyoruz arkadaşlar. Füme yaparken yağ tabakaları fümenin geçmesine engeldir. Ama biz bugün füme yapmayacağız. Fırında pişireceğiz. O yüzden bir şey olur mu derseniz hiçbir şey olmaz. Ben yağ yiyorum arkadaş. Benim için hiç problem yok derseniz benim için de problem yok yani. Yapabilirsiniz. Şu kısımda özellikle çok fazla yağ var. Burada da böyle kütlesel yağların olduğu yerleri ben birazcık tıraşlayacağım. Sebebine gelince misafirlerimin ağzına böyle kütle kütle yağ gelsin istemiyorum. Bu yağlar bu arada ziyan olmaz arkadaşlar. Hamburgerlerde özellikle kullanabilirsiniz. Yani herhangi bir şeyde de kullanabilirsiniz. Bunu tavada eritin kullanın yani. Tamamen şöyle ete kadar girmemek size kalmış. Etiniz yağlı değilse boş verin kalsın. Çünkü uzun bir pişirme olacak. O yağ size lazım olacak arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi yaklaşık 1,5-2 kilo falan yağ aldık herhalde üzerinden. Şimdi burada 2 tane kas var arkadaşlar. Şurada altta gördüğünüz parça brisket'ın flat yani şu düz kas diyelim. Şu üstündeki de point diye geçer. Alt taraftaki kısım biraz daha az yağlıdır. Üst taraftaki biraz daha fazla yağlıdır ki şöyle bakın. Görüyor musunuz? Şurada ama
Şu kısım şu kadar bir et kalmış. Çoğusu yağ. Çok yağlı bir hayvanmış. Burada dikkat edilmesi gereken bir konu var. Şimdi şu yağların gittiği yönü görüyor musunuz? Brisket'ta 2 tane kas var. Bu ikisinin de gidiş yönü farklıdır arkadaşlar. Yani şu kısım farklı, bu kısım farklı dilimlenir. Bunun acemisi olan, çok fazla tecrübesi olmayan arkadaşlar bunu piştikten sonra tanımakta zorlanabilir. Şöyle bir şey yapabilirsiniz. Etin bir kısmını şöyle küt kesin. Nasıl dilimlenmesi gerektiğine kılavuz olacak daha sonradan. Brisket'ın asıl meşhur olduğu yer Texas'tır arkadaşlar. Hep de bunu duyarsınız, Texas brisket diye. Texas brisket'in özelliği sadece tuz ve karabiber kullanırlar. Tabi bu iş damak tadıdır. Bazı kimse çok sever karabiberi ama o kadar karabiber bana çok geliyor. Fümede hadi yine kaldırır o. Çünkü dışı bu bark denen bir kabuk oluşuyor. O böyle pişme esnasında dumanla etkileşime geçiyor et ve baharatlar. Dışında gerçekten lezzetli bir tabaka oluşuyor. Ama bugün bizde füme falan yok. Artık kalabalık misafir gelecek. O kadar fazla karabiberi bizde kimse yemez. Tabii siz seviyorsanız formülü söylüyorum. Normalde etinizin her yarım kilosu için bir tatlı kaşığı kadar tuz ve karabiber koymanız gerekiyor. Ben bugün o kadar baharatlı yapmayacağım arkadaşlar. Ben bizim aile damak tadımıza göre yapacağım. Göz kararı gideceğim bugün. Ve daha karışık baharat kullanacağım. Yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar karabiber koydum. Şöyle top tane kırmızı biber koyuyorum. Çok az da tane beyaz biber koyacağım. Şimdi bunlar hepsi karabibere yakın lezzetler zaten. Ama mesela ben beyaz biberi daha çok seviyorum karabiberden. Daha hoş böyle bir rahiyası var bana göre. Bir miktar kişniş koyuyorum. Şimdi ben ilk başta şu tane baharatlarımı bir toz hale getireyim. Karabiberi koyduğum kadar sarımsak tozu koyuyorum. Tuzu da hepsinin toplamı kadar koyuyorum. Yarım tuz, çeyrek sarımsak tozu, çeyrek karabiber gibi benim formülüm. Biz öyle Texas, Meksas işimiz yok. Biz evde yiyeceğiz sonuç olarak. O yüzden de kim nasıl istiyorsa öyle koysun. Ben kendi adıma mesela hiçbir zaman sevmedim o karışımı. Etimiz aslında yağlı. Zeytinyağı ihtiyaç yok ama buradaki amaç şu baharatın biraz daha yapışması. Bu arada fırınımızı alt üst fansız 110 dereceye ayarlıyoruz arkadaşlar. Önden ısıtın. Bizim işimiz bitene kadar zaten fırında ısınmış olur. Şu alt kısımda ince bir yağ tabakası var. Bu kadarı eti koruyacaktır. O yüzden bunu ben almadım. Çünkü bu pişirme yaklaşık 10 saat civarı sürecek arkadaşlar. 10 ile 12 saat arası sürüyor genellikle mangalda. Aynı ben mangaldaki gibi yine düşük derecelerde yapacağım. O yüzden de yine burada da uzun sürmesini bekliyorum. Şöyle ince ince yağ tabakasını kesecek kadar çizikler atıyorum. Bu baharatın ete daha iyi nüfuz etmesini sağlayacak. Şöyle. Ete değdirmediğiniz sürece, ete değmiş elinizle içine elinize daldırmadığınız sürece bu baharata hiçbir şey olmaz. Yani fazla yaptınız, kaldı mı dursun. Başka yemeklerde de kullanabilirsiniz. Çünkü zaten çok temel bir baharat. Üzerine örtecek kadar arkadaşlar. Çok aşırı abartmayın. Ama çok azıcık da kullanmayın. Kalın bir et olduğunu unutmayın. Aşağı yukarı yani 7-7,5 kilo geliyordu. Ben 1,5 kiloya yakın yağ aldım herhalde. Şu an tahmin ediyorum 6 kilo civarında bir etim var önümde. Ben artık bunu senelerdir yaptığım için iyi kötü bir damak tadı oluştu bizde. İlk yaptığım zaman mesela hiç unutmuyorum. Yani o kadar çok baharatlı geldi ki bana o. Fümeyi de açıkçası çok koymuşum. Yani odunu çok koymuşum. Amerika'da böyle direktman sert ağaçlarla yapıyorlar. Çünkü onlar hani o fümeye çok alışmış. Ben açıkçası füme sever biri olarak bile bana çok geliyor bu. Türkiye'de işte yeni yeni açılan bu smokehouse'lar var ya. Onlar mesela kiraz ağacı kullanıyor çoğusu. Sebebine gelince bizim Türk damağı daha bu fümeye çok alışık olmadığı için
Yani Amerikalıların kullandığı 5. seviye kiraz 2,5-3. Buna rağmen benim kanalımdan işte bu brisket vesaire, pastrami bunları merak edip bu barbekülerden bir tanesine giden bir kardeşimiz bana geri dönüyor. Abi diyor ya siz bunu nasıl yiyorsunuz? Ben de şimdi anlam veremedim acaba. Ne oldu? Abi dedi ya bu acayip kokuyor dedi ya. Ben dedi gittim dedi yiyemedim eti. Şimdi arkadaşlar füme gerçekten farklı bir kültür. Yani füme veya işte tütsü bunu söylüyoruz ama bunun tadını bilmeyen adam kolay kolay kabul edemez. Bizim aile senelerdir yapıyorum. Halen daha çok sevdiğini söyleyemeyeceğim. Artık eti fırına alıyorum. İlk 3 saat hiç bakmayın bile. Yani bizim işimiz 10 saatin altına kolay kolay düşmez bu derecelerde. O yüzden hani bir 3 saat hiç bakmanıza dahi gerek yok. 3 saat sonra bir bakın, eğer kuruduysa böyle bir fısfısın içerisine ben birazcık elma sirkesi, biraz su, bazen birazcık da elma suyu katıyorum. O içerisindeki şeker dışını biraz böyle karamelize etsin diye. Şöyle ucu ucuna sığıyor. Zaten biraz sonra bu çekecek, merak etmeyin. Fırınım hazır. Ben artık direktman eti fırına koyuyorum. İlk etapta biraz dışının hafiften kurumasını istiyorum ben. Yani o baharatlar şöyle kurusun. Gerçi fıs fıs yapacağız. Çok ihtiyaç olmayabilir ama az bir su koyarsanız etiniz nemli kalacaktır. Şimdilik yapacak bir şey yok. Birkaç saat sonra görüşürüz. Evet, şimdi bir kontrol edelim. Şu an gördüğünüz gibi aslına bakarsanız daha çok fazla bir kurumamış. Altına kendi suyunu akıtıyor. O da buharlaşıyor şu an. Ama biz yine de şöyle yapalım. Burada dursun. Evet, fırını çok soğutmadan aynen geri koyuyoruz. Bir daha yaklaşık olarak 1,5 saat sonra tekrar kontrole geleceğim. Evet arkadaşlar, an itibariyle 4,5 saat oldu. Şimdi bunun iç sıcaklığına baktığım zaman normalde 66 dereceyi arıyoruz. Şu an itibariyle 70 derecelere gelmiş. Yani normalde aslında birazcık geçmişim ama çok sıkıntı değil. Yine üzerinden biraz spreyliyorum. Özellikle kuru olan noktalara. Benim etim bayağı yağlı olduğu için çok fazla kurumadı bu sefer. Önce bir yağlı kağıtla, daha sonra da bir alüminyum folyoyla güzelce birkaç kat saracağım. Bu noktada su ve buhar kaçağı olmaması mühim. Ve şöyle bir üst bir alt, bir sağ bir sol şeklinde her yerden çeviriyorum. Ne olur ne olmaz diye bir kat daha dışından şöylemesine saracağım. İlk hedefimiz 65-66 dereceydi. Şöyle bir tane kalın noktasına, bir tane de daha ince olan noktasına. Etin tam ortalarına gelecek gibi arkadaşlar. Burası önemli. 66 derece, bir taraf 78 derece. Şu an arkadaşlar kalın taraf 66 derece, ince olan taraf 78 dereceye gelmiş. Şimdiden sonra artık buradan kontrol edeceğim. Bu şekilde 110 derecede tekrardan devam ediyoruz. An itibariyle 7 saat 45 dakika oldu. Ette böyle bir durum vardır. İlk başta böyle 65-70 derecelere kadar çok hızlı tırmanır. Ondan sonra bir duraklama olur. Yani buraya biz işte çakılma, duraklama diyoruz. Yabancılar stall demiş buna. Şöyle anlatayım. Ortalama 65-70 derecelere diyelim işte 3 saat zarfında geliyor. Şu an son kontrolümden beri neredeyse 3 saat oldu. Arada 6-7 derece bir fark oluştu arkadaşlar. Veya 10 derece kadar bir fark oluştu. Sonradan bu tekrardan hızlanır. Ama bu arada ne oluyor demeyin. Bu normaldir. Bu tür etlerin hepsinde de bu olur. 7 saat 45 dakika, 7 saat 50 dakika gibi bir zaman oldu. Ve 82 derece, daha 94 derece yolumuz var. En az bir 1,5-2 saat daha süreceğini tahmin ediyorum. Artık
bittiğinde görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, an itibariyle şu an tam 10,5 saat oldu. Sonunda 94 dereceyi gördük. Şimdi artık etimizi fırından alabiliriz. Bizim de tam artık hava karardı. Bugün güneş doğmadan başladık. Artık tamamen hava karardı. Evet, eti de buraya yerleştirdik. Hiç açmadan bir 20 dakika, yarım saat, artık ne kadar vaktiniz varsa, benim artık misafirlerim geldi. Ben bir 15-20 dakika kadar dinlendirme imkanım var. O kadar dinlendirip ondan sonra kesime geçiyoruz. Uzun bir maraton oldu. Dinlendirebildiğimiz kadar dinlendirdik. Böyle. Yok, şöyle açacağım bu. Of. Bismillah. Oy. Vay, sulara bak, bu suları siyah Ne lan bu? etmemiz lazım. Mustafa. Şuraya bak. Oğlum bu ne ya? Vallahi baba, bakalım nasıl oldu şimdi. Vallahi bu ne bu be? Bir dakika, yalnız şunların suyunu bir tepsiye alalım mı? Şaşılacak bir şey olmuş bu. Şunları şunun içine alayım abi. Bu sular lazım olur. Vallahi şöyle kurtarabildiğim kadar kurtardım. Baba, alır mısın alttan şeyi? Evet arkadaşlar. Kimler var kimler? Size söz verdiğim gibi büyük futbolcuyu getirdim. Dedem burada. Dede hoş geldin. Hoş bulduk Mustafa. Nasılsın? İyisin Elhamdülillah. canım. Sen nasılsın? Allah'a şükür. Allah iyiyiz razı olsun elhamdülillah. inşallah. Şimdi dedem geldi ayağının tozuyla. Vallahi direkt yukarı çıkardım. Kıymetini bilin yani. Ha. Bak, büyük adam getirdim size. Arkadaşlar, bugün çok uzun bir pişirme oldu. Yani böyle bir ete böyle kıymetli bir misafir lazımdı. Misafiri de getirdik. Eti de bismillah keselim. Şu eti hatırlarsınız buradan. Bize kılavuz olması için kesmiştik. Bakın. Şöyle açtığınız zaman, bakın görüyor musunuz? Şu yollar bize kesim işaretli veriyor. Bu yollara dik açıyla keseceğiz. Şöyle bismillah kesiyorum. Kes. Of. Evet arkadaşlar, şimdi burası, bakın şöyle göstereyim size. Burası kuru olan tarafı. Bunun olayı budur. Şöyle koyduğunuz zaman bükülecek ama düşmeyecek. Şöyle çok hafif bir kuvvet uyguladığınız zaman dağılacak. Bu mükemmel bir ıskıtın testi budur. Hadi Mustafa çabuk. Çok sıcak. Ağzınızı yakmayın diye konuşuyorum. Yansın. Şimdi o zaman şöyle hiç ellerinizi pisletmeden. Dede yağlı mı yağsız mı sever? Yağlı. Babama merhaba. Bak aslanım benim be babam. Bak. Vallahi billahi Ya. bak. Görüyor musun bak yağlı. Bak, genlerin Ya. nereden geldiği belli oldu. Ya Şöyle- benim babam bu işte ha. Bismillahirrahmanirrahim. He. Aç hacım. Hadi bakalım. Hacım sana da yağlı. Yarın bir de verme. Dur şöyle şurasını vereyim. Şimdi. Hadi bismillah. Hiç ellerinizi pislettirmeyeyim. Bir lokma da ben tadayım. Bismillahirrahmanirrahim. Bir lokmada Cüneyt'e ver. Mustafa. Gel cücem. Mustafa bu benim yediğim. Vallahi hep böyle diyorum ama arkadaşlar Allah şahit her seferinde de farklı bir ses çıkıyor. Bu kadar güzel olur. Gerçekten Vallahi bu kadar yokum. güzel olur. Şimdi işin bu kısmı biraz şov ama size bunu göstermesem olmaz. Burası kuru tarafıydı arkadaşlar. Şimdi bir gelin size şöyle sulu tarafını göstereyim. Bir şov yapayım. Çok uzatmayacağız bölümü. Aşağıda misafirlerimiz var. Sabah bahsettiğim gibi bu kısım filet diye geçer. Bakın şu ortadaki var ya şu. Yağlara bak. Bu point diye geçer. Bu ayrı bir kastır, bu ayrı bir kastır. Bunun yönleri bu yöne gider. Bununkiler bu yöne gider. Şimdi biz bunu yapmak için ne yapıyoruz? Tam şu bölümden bunu ayırıyoruz. Bakın bu da bir şey değil. Şimdi asıl buraya gelelim. Şunu kestik. Bakın arkadaşlar. Oğlum ne bu be? Şimdi Cüneyt iyi odakla birader. Hop aman. İşte budur. Mustafa eline sağlık yani. Vallahi. Afiyet olsun. Çok dedim. güzel. Vallahi Şimdi babam size bir bilir. lokma da şurasından vereyim. Burası daha bizlik bir yer, daha yağlı bir kısım. Şöyle
birer lokma tattırayım size. Babama birer maşallah istiyorum. Aynen. 90, Aynen bak. 90 yaşını kutluyoruz babamın. Bak ona Maşallah göre. barakallah. Dede şöyle aç ama sıcak biraz. At at yeri ya babam yanmasın götür. ya. Bismillah de Bismillah. ya. Bismillah hadi. Oh. Eh. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar bir lokma da ben alayım. Burası daha da güzeldi. Bu ne olmuş be ya? Bak Hurma. Allah'ım şahit daha ben böyle et yemedim. Bak Allah şahit diyorum bitti. Hep güzel, hep güzel, Bu- hep güzel. Demek ki güzelin sonu yok Mustafa'da. Mustafa'da güzelin sonu yok. Bu Oğlum, ikinci eline kısım sağlık, daha çok dedemlik güzel. değil mi? Burası Eline- daha senin çok sevdiğin güzel. gibi. Eline Afiyet koluna olsun. emeğine sağlık. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Vallahi şeref verdiniz. Dede çok sevindim. Allah razı olsun. Ali'yi getirsene. Evet arkadaşlar bu da yeğenim. Şöyle Oy oy sülalemizin en büyüğü de en küçüğü. Şöyle Oy, dört oy, nesili oy. bir araya getirin. Bak, Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Dedeme, babama, yeğenime ben de çok mutlu oldum açıkçası. Şöyle 4 nesil bir arada et yedik. Gelin bakayım benim torunlarım da gelmek istiyor. Gelin bakayım siz de tadın. Gelin bakayım siz de tadın bakayım. O yağlı Bu yemez o. etçi. Etçi küçük Dur. torunum bu. Hadi. Bak Onu- ekrana. Zümra'ya bunu vereyim. Zümracığım. O yaz. Hemen heh, yaz. Hadi bakalım. bakın bakalım nasıl olmuş. Ali güzel mi? Nasıl olmuş Halim? Zümra burasını daha çok beğendi. Halim nasıl olmuş Halim? Oh 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 maşallah maşallah. Ah ısır dedem ısır. Oh 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 lokum değil mi? Tamam Arkadaşlar, yeter ya. Yeter. Yeter. söylüyorum. Şunu yemek için dişe ihtiyacınız yok yani. Vallahi Bu yeter. kadar net. Ben çok keyif aldım bu videodan. Çok zevkli oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Dediğimiz gibi dedeye bir maşallah bekliyoruz bak. Ha kadar. Dedeye maşallah istiyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bu tür videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a Hoşçakalın. emanet olun. Allah razı olsun Mustafa. Allah razı olsun dede. Sağ ol. Böyle bir şey yok ya.